İşte aynı aile sofrada otururken hiç kimsenin bir diğerine karşı güven duyamadığı, hepsinin aynı anda farklı şekillerde istihbarata çalışıyor olabileceği bir sistem kurdu bazı Suriye'de. Suriye'de hatta o dönemde Şam Baharı dendi. Bu süre çok uzun sürmedi maalesef. İnsanlar en azından bir değişim olabileceği noktasına ümitlendiler. Fakat rejim yine eski reflekslerini gösterdi. Tabii olaylara İran cephesinden bakanların şöyle bir yorumu var. İşte sokaklara döküldüler çünkü arkalarında Amerika vardı. Rejimi değiştirmek istediler ya da silahlı isyan başlattılar. Çünkü Amerika İsrail'e karşı bu direniş cephesini düşürmek istiyordu gibi. Tabii bu tamamen tarihi ters yüz eden bir okuma. Her şey gözümüzün önünde oldu. Dolayısıyla 2011'den itibaren yaşananları Baas rejiminin 1963'te başlayan iktidarı ve nihayet 1970'te Hafız Esed'in tek başına iktidara el koymasıyla beraber İran yoğun bir şekilde Afganistan'dan, Lübnan'dan, Irak'tan Şii milisleri taşıyarak Şam'da, Halep'te Sünnilerin boşaltmış olduğu yerlere yerleştirme siyasetine başlamıştı. En başına bakarsak hocam, insanlar neden Esed'e isyan etti? Tabii Esed'e neden isyan ettiler sorusunu belki cevaplamak için Baas rejimi nedir onu belki düşünmek lazım. Çünkü Suriye'ye giden ya da hasbelkader Suriye'yi çalışan, Suriye'yi tanıyan herkesin ortak bir takım izlenimleri var Baas rejimiyle ilgili. Hep çok anlatılan bir örnektir. Muhtemelen bütün izleyicilerimiz de duymuşlardır. İşte aynı aile sofrada otururken hiç kimsenin bir diğerine karşı güven duyamadığı, hepsinin aynı anda farklı şekillerde istihbarata çalışıyor olabileceği bir sistem kurdu bazı Suriye'de. Tabii seküler, gayet böyle bilinçli bir şekilde mezhepçi. Yani tesadüfen sadece belli makamlardaki belli insanların kişisel inisiyatifiyle değil, sistem olarak mezhepçi bir yapıdan bahsediyoruz. Öbür taraftan İslami hareketler başta olmak üzere ülkedeki çok önemli birçok muhalefet odağını, Hama katliamı en meşhuru bunlardan, birçok katliamla, birçok yıldırma süreciyle, harekatıyla bastırmış bir rejim. Tabii 2000'lerin başına artık geldiğimiz zaman 2000'de Hafız Esed öldükten sonra yerini oğlu Beşar Esed aldı. Fakat Suriye'de hatta o dönemde Şam Baharı dendi. Bu süre çok uzun sürmedi maalesef. İnsanlar en azından bir değişim olabileceği noktasına ümitlendiler. Fakat rejim yine eski reflekslerini gösterdi. Derken Arap Baharı başladı. Arap Baharı'nda şöyle bir okuma var. Şimdi bugünden bakılarak ya sanki böyle Suriyeliler ellerine silahları, Kalaşnikovları alıp böyle rejim mevzilerini bombalamaya başlamışlar gibi. Hayır. Hafızalarımız bu konuda çok taze. İsteyenler bu söyleyeceklerimi herhangi bir kaynaktan teyit edebilirler. Suriyeliler sokaklara dökülürken 2011 Mart ayından itibaren rejimi dönüştürmek, değiştirmek ya da rejimi yerinden edip başka birini getirmek gibi bir kaygıyla değil, sadece daha insani şartlarda yaşamak için ayaklandılar. O dönemde hatta Hama'da, Humus'ta, Şam'da insanlar ellerinde güllerle, karanfillerle sokaklara döküldüler ve sadece reform istediler, özgürlük istediler. Eğer o dönemde Suriye rejimi ve arkasındaki İran Suriye'de bir değişimin önünü açabilseydi ve Suriye'de insanların o ilk başlarda istemiş olduğu reformları yerine getirebilseydi, tümüyle o mezhebi refleksleri öne çıkarmak yerine insanca yaşama noktasında Suriyelilere ikinci bir seçenek sunabilselerdi, Suriye bu hale gelmeyecekti. Şimdi tabii olaylara İran cephesinden bakanların şöyle bir yorumu var. İşte sokaklara döküldüler çünkü arkalarında Amerika vardı. Rejimi değiştirmek istediler ya da silahlı isyan başlattılar. Çünkü Amerika İsrail'e karşı bu direniş cephesini düşürmek istiyordu gibi. Tabii bu tamamen tarihi ters yüz eden bir okuma. Her şey gözümüzün önünde oldu. Dolayısıyla 2011'den itibaren yaşananları Baas rejiminin 1963'te başlayan iktidarı ve nihayet 1970'te Hafız Esed'in tek başına iktidara el koymasıyla beraber giderek artan, giderek yoğunlaşan o baskının bir dışa vurumu olarak okumak gerekir. Tabii Suriye'yi bilmeyen, savaştan önce Suriye'yi okumamış ya da orada yaşamamış insanlar belki nelerin yaşanmış olabileceğini hayal bile edemeyeceklerdir. Fakat şu anda elimizde en azından oradaki insanların neye öfkelendiklerini ya da neye isyan ettiklerini ya da hangi konuda onların gerçekten değişim istediklerini gösteren bir örnek var. Saydnaya hapishanesindeki bu korkunç görüntüler. Herhalde azıcık insafı ve vicdanı olan herkes şu birkaç gündür ortaya çıkan görüntülere bakıp yani Suriyelilerin neler yaşadıklarını, ki bu dışarı yansıyan belki de yaşananların %1'i. Öbür taraftan Türkiye'de malum bu insanların işte savaşmadıkları, ülkelerini savunmak yerine yurt dışına kaçtıkları, işte gelip burada bizim sahillerimizde orada burada işte buraları işgal ederek burada keyif sürdükleri şeklinde bir yorum var. Yani şimdi birkaç kareden hareket edilerek yapılan genellemeler ama şu anda baktığınız zaman Suriye'den yansıyan görüntülere özellikle evet diyorsunuz, hakikaten bu insanların oradan kaçmakta gerçekten çok ciddi mazeretleri, kendilerince gerçekten haklı gerekçeleri var. Bir taraftan da gerçekten kaçtıkları ve tekrar dönmek istemedikleri rejim insana hiçbir şekilde değer vermeyen, insan onurunu ayaklar altına alan ve
belki de dünya tarihindeki en korkunç işkenceleri muhataplarına, muhaliflerine uygulayan bir rejim. Dolayısıyla zannediyorum şu anda özellikle Şam'ın da düşüşünden sonra biraz daha böyle Baas rejiminin ne olduğu, o insanların neye öfkelendiği biraz daha net anlaşılmaya başlanmıştır diye düşünüyorum. Şam nasıldı, nasıl olacak? Evet, bu soruyu cevaplamak benim için yani şahsi bir öykü de oluyor bir yönüyle. Çünkü 2000'lerin başında işte Hafız Esed'in ölümünden hemen sonra Arapça öğrenmek için Şam'a gittim. Yani Şam'ın o eski halini, o ilim halkalarını, her camide başka bir alimin dizinin dibinde o devam eden ilim irfan sofralarını hakikaten yaşadım. Fiziksel olarak zaten Şam hakikaten olağanüstü bir şehir. Bizans İmparatoru Heraklius Hazreti Ömer döneminde Şam'ı kaybettiği zaman Müslümanlar Şam'ı fethettiğinde Şam'ın yeşil bahçelerine bir daha dönemeyeceğinin hüznünü ve bunu ifade ederek Şam'dan ayrılır. Çok meşhur bir öyküdür o da. Hakikaten bugün mesela Kasyon Dağı'ndan böyle Şam'ı izlediğinizde önünüze böyle uzun bir ova açılır böyle ileriye doğru. O ovanın devamında ileride Busra vardır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın çocukluk yıllarında gelip o meşhur rahiple görüşmeyi yaptığı yer. Öbür taraftan bir taraf Amman'a uzanır, bir taraf Kudüs'e uzanır, bir taraf ta ileriye Bağdat'a doğru devam eder. Yani Şam öyle bir kavşak noktasıdır ki her açıdan, hem fiziksel açıdan, hem siyasal açıdan, hem tarihi açıdan, hem kültürel açıdan. Tabii Osmanlı olarak yani Türkiye ile de bağlantılı kuracak olursak bizim de hakikaten orayı sevmemiz ya da orayı benimsememiz için çok fazla gerekçe var. Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün zirvesinde olduğu zamanda Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde orada inşa edilen külliye şu anda hala ayakta. Tekke-i Süleymaniye Külliyesi olarak bilinir. Ve o külliyenin bahçesinde, caminin haziresinde de son Osmanlı Sultanı Vahdettin yatar. Öbür taraftan Muhyiddin İbn Arabi oradadır. Mevlana Halid-i Bağdadi oradadır. Selahaddin oradadır. Baybars oradadır. Nureddin Zengi oradadır. Yani İslam tarihini bilenler için bu saydığım isimlerin hepsinin çok farklı göndermeleri, çok farklı işaret ettiği noktalar var. Dolayısıyla hani Şam'ı anlamak için ya da Şam'ın nasıl bir şehir olduğunu böyle gerçekten yaşamak için şöyle Emevi Camii'nin böyle avlusuna şöyle sakin bir yere oturup böyle biraz vakit geçirmek lazım. Şam'ın böyle ara sokaklarını şöyle bir dolaşmak lazım. Selahaddin Eyyubi'nin kabrinde şöyle bir diz çökmek lazım. Kasyon Dağı'na mesela bir akşam vakti çıkıp böyle özellikle güneş batarken şehri bir izlemek lazım. İnşallah bizlere de tekrar nasip olur diyelim. Peki Halep dersem öncesi sonrası? Yani tabii Halep, savaştan önce Halep'i görenlerin ben çok nasipli olduklarını düşünürüm. Çünkü hakikaten İslam tarihinin, Müslümanların kurmuş olduğu en güzel şehirlerden bir tanesiydi savaştan önce. Yani taş evleriyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun bırakmış olduğu eserlerle, Memlüklerden, Eyyubilerden, çok farklı dönemlerden eserlerle, kalenin etrafında böyle inci gibi, dantel gibi işlenmiş bir şehirdi. Halep'in kapalı çarşıları İsfahan'la, Tebriz'le, İstanbul Kapalı Çarşısı ile yarışacak derecede büyük ve giriftti. Öbür taraftan Mimar Sinan'ın ilk o Arap coğrafyasındaki ilk eseri Hüsreviye Külliyesi, camisi hemen kalenin yanındaydı. Gerçekten yani birkaç defa savaş önce de yolum düştüğü için ve çok detaylı gezdiğimiz için yani Halep'i bu anlamda yaşamak nasip olduğu için bir taraftan hamd ediyorum. Bir taraftan da hakikaten büyük bir kayıp yaşadığımızı düşünüyorum İslam medeniyeti adına. Ama çok şükür şimdi yeniden imar ve iskan faaliyetleri başladı. Yani bundan birkaç sene sonra herhalde tekrar Halep Ulu Camii'nin avlusunda güvercinler tekrar uçuşmaya başlar. Tekrar oranın ama dilencileri ve ama şeyleri vardır. Kur'an-ı Kerim okuyan hafızları çok meşhurdur. Belki onlar tekrar geri döner. Öbür taraftan yine sokaklarında, ara sokaklarında kayboluruz. Belki Hüsreviye Camii tekrar yani inşa edilir, ihya edilir inşallah diyelim. Dolayısıyla Halep'te Halep-ü Şehba olarak da geçer aynı zamanda. Şehba gri, boz demek. Rivayete göre Hazreti İbrahim Halep Kalesi'nde bir süre yaşamıştır. Gri renkli bir ineği vardır. Bu inekten sağdığı sütle de ve yaptığı yoğurtla da bütün oraya gelip geçen misafirlerini ağırlar ve kendisi böylece cömertliğini Halep'e aynı zamanda yedirir. O yüzden Halepliler şehrin isminin nereden geldiğini sorduğunuzda mutlaka öyküyü Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'in o gri renkli ineğine bağlarlar. Çok güzel ve hoş bir öyküdür. Tabii gerçekliği ayrı bir tartışma ama yani geleneğin böyle zihinlerde birbirine eklenmesi tabii ki bir zincirin halkaları gibi İslam şehirlerinde birbirine ekliyor. Nasıl bu kadar çabuk ele geçirildi? Tabii öncesi vardır bunun bize yansımayan yani ama. Şöyle işte 11 günde nasıl düştü gibisi oluyor. Bu soru ben diyorum ki 10 sene artı 11 gün. Yani çünkü nihayetinde öncesinde verilmiş yıkıcı bir savaş var. Savaştan sonra işte hasbelkader Rusya ve İran cephesinin en azından görünürde ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü ele geçirdiğine dair bir öngörü ya da bir o dönemde manzara vardı. Fakat rejim tümüyle tükenmiş bir rejim olduğu için nihayetinde insanlara vaat edecek hiçbir ümidi ve gelecek perspektifi
perspektifi olmadığı için ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda, sosyolojik anlamda ki bütün bu alanlarda tükenmiş bir ülkeydi Suriye ki özellikle sosyolojik anlamda vurgusunu ısrarla tekrarlıyorum. Çünkü savaştan sonra özellikle 2018, 2019 ve devamında İran yoğun bir şekilde Afganistan'dan, Lübnan'dan, Irak'tan Şii milisleri taşıyarak Şam'da, Halep'te Sünnilerin boşaltmış olduğu yerlere yerleştirme siyasetine başlamıştı. Dolayısıyla Suriye'nin restorasyonu sürecinde bir de işin o tarafından yani ideolojik ve dini restorasyon kısmına da geçmek gerekecek. Çünkü başından beri zaten mezhepçi bir yönetim orada bulunduğu için özellikle Suriye'nin demografik dengeleriyle oynanmak suretiyle Suriye'nin kimliğinin değiştirilmesi sürecine hız verilmişti. Ümit ederim ki bu süreç böyle bir restorasyonla da taçlansın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.